arkadaşlar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Daha önceden kanalımda tığ işi olarak yapmış olduğum şekli de var. İsterseniz onu tunus işi seviyorsanız isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz daha farklı bir yapıma sahip. Dediğim gibi tunus işi şişi kullanarak yaptım. Şöyle 4 milim ip kullandım. Himalaya Soft isimli şu şekilde bir ip kullandım. Krem rengi olan ve Nako Vega'nın şöyle batik bir ipini kullanarak yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimizi yaparken öncelikle bunu isterseniz yatay bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi, diğer videomdaki böyle diklemesindeydi arkadaşlarım. O videomu da yukarıya iyi yazan yere basarsanız görebilirsiniz o paspasımızı da. Sadece paspas değil, seccadeler, kilimler, yolluklar veya çantalar, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz. Saç bandı olarak şu anda benim aklıma gelen bunlar. Değişik ve farklı fikirler varsa, sizde de oluştuysa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan zincirler çekiyorum bu boya kadar. Diklemesine de yapabilirsiniz ama uzun bir şey yapacaksanız bu sığmayabilir arkadaşlarım. O yüzden eni rahatlıkla sığdırabilirsiniz şişinize. Şöyle 4 artı 2 yani 6 6 devam edeceğiz ama 4 ile bitireceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 2 1 2 3 4 Çok fazla sıkmayın. Şöyle bakın, tutuyorum. Çekmiş olduğum bu sayılı zincirleri bu şekilde tuttum. Bakın tam geldi. Hemen şimdi buradan ilmekleri zincirlerimin içerisinden toplamaya başlıyorum. Normal tunus işi şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yok. Böyle tek tek yapılıyor olması da bize ayrıca kolaylık sağlıyor. Yani halı kaydırmazı ya da banyo paspası olarak da geçiyor arkadaşlarım bunlar. Onları elimizde taşımadan hemen böyle yapıp ekleyebiliriz halı kaydırmazımızın üzerine. Battaniyeler de yapabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi hepsinden birer tane ilmek çıkartıyorum ve şişime topluyorum arkadaşlar. Sonuncudan da aldım. Şimdi ilkini bu şekilde tek, diğerlerini ise ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi bir sıra daha bakın şuralardan alarak, yani normal tunus işi yaparak buralardan alıyorum, ilmekleri topluyorum. Sona gidip sonra aynı şekilde çekerek geliyorum. Yani iki sıra bu şekilde yer yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ip değişikliği yapacağım. Diğer ipimi alıyorum. Batik olan ipimi. Bu arada dilediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bunu arkadaşlarım şu şekilde tuttum. Ekliyorum önce. Sonra şu beyaz olan kalsın, krem olan. Birazdan onu tekrar kullanacağız. Şimdi buradan giriş yapıyorum yine. Bu defa bu ipimle topluyorum.
2 sıra şeklinde bunu da tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın 2 sırada bundan yaptım. 3. sırada arkadaşlarım, bu birinci ilmeğim. Şöyle 2, 3 ve 4. 4 tane önce yapıyorum. 5.'den yine çıkartıyorum. Sonra 6.'ya geçiyorum ve bu 5'i bunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Sonra devam edeceğim şimdi. Tekrar bir daha kaydırma ile geçiriyorum. Yani 2 ilmeği burada kesmiş oluyorum. Daha sonra 4 tane yine 1, 2, 3 ve 4. 4 tane bu şekilde yaptıktan sonra yine 2 ilmeği bu şekilde aradan kaydırma ile kesiyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi son kalan 4'ü 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ilkini yine tek çektim. Sonra gelenleri ikişer ikişer şimdi çektim. Bu boşluğa geldiğimizde 1, 2, üçüncü de diğeriyle birleştiriyorum. 1, 2 birleştirdim. Şimdi bakın bu şekilde yerlerimiz oluşmuş oldu. Yine devam ediyorum. Bu defa o zincirlerimizin üzerine 2 tane ilmeği kesmiş olduğumuz, bakın şu 2 ilmeği buralardan çekmiş olduğumuz zincirlerden alıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 tane ve devam ediyorum. Evet, kesmiş olduğumuz ilmekleri tekrardan takmış olduk. Şimdi arkadaşlarım bununla bir sıra daha devam edeceğim. Daha sonra diğer ipime geçeceğim arkadaşlar. Evet, bakın tamamladım. Şimdi alttan diğer ipimi alıyorum. Buradaydı zaten. Şu şekilde birleştiriyorum. Bunu arkadaşlarım, renkleri hiç önemli değil. Bunu dışa krem rengi içe de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangi şekilde kolayınıza gelirse. Yani onun hiçbir şeyi yok. Şimdi buradan yine şu şekilde diğer ipimi de biraz yürütüp keseceğim onu da. Şu şekilde alarak 2 sıra şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi bu diğer ipime artık ihtiyacımız kalmadığı için kesiyoruz. Ve krem rengiden aynı alttaki gibi birinci sıramız bu. Bir sıra daha yapıp hemen gelelim arkadaşlar. Evet, 2 sırayı daha bakın tamamladım. Bir daha gittim geldim. Şimdi bu ipimi de artık kesiyorum. Ve modelimizin bu kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada şöyle şunu arkadan alayım. Şimdi bu parçayı tamamladıktan sonra bakın şurayı
Burası çok önemli. Şuradan geçiriyorum ilk başta. Şu şekilde yapıyorum. Ve ilk delikten tersini çevirerek bu şekilde çıkartıyorum. Şöyle. Burayı bir daha göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Bunu buradan hemen bu şekilde büküyorum. İç kısmından beyaz yerlerde, krem yerlerde dahil olmak üzere yukarıya doğru çekiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bu kısmı. Şimdi buradan arkadaşlar yine şu öbür deliğe geçiyorum. Bunu da buradan tutuyorum. Bakın tersinden hemen şöyle çekiyorum ve çıkartıyorum. En güzel yeri burası bence. Bunu yapmak çok zevkli. Şu şekilde bakın. Sonuncu yerden de aynı şekilde geçiriyorum. Ve bakın böyle bir değişik görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunu dilerseniz bu kısmını, dilerseniz de bu kısmını kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar hoş duruyor. Her iki tarafı da farklı bir görüntüye sahip oluyor. Ben bu tarafı daha çok hoşuma gittiği için burayı kullandım. Şimdi bunu geliyorum buraya böyle monteleyeceğim arkadaşlar. Burada iğne yardımı ile ben ekledim. Dilediğiniz şeyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tuttum. Mesela bunun yanına ekleyelim. Aralarda bakın fazla şey yok. Yani bitişik şöyle durduğu zaman birbirine bitişik gözüküyor. Ve bu renk geçişleri arkadaşlar bakın bir V biçiminde görünüyor. Onu da hep aynı yönde. Yani bu kısmını ilk başlangıç kısmı bu kısmıydı arkadaşlarım. Buradan yaparak devam ederseniz şayet böyle güzel bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi hiç şey yapmadan arkadaşlar şöyle bir tane boşluk bıraktım. Ve şuradan giriş yapıp şöyle çektim. Önce bu ipim de arkada, onu da göndeririz. Şimdi şu hizayı hangi sıradan yaptıysanız oradan devam edin derim. Şöyle hemen ileriden devam ediyorum. Önce bir tutunup daha sonra sıkılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu tutunma yerimiz olsun. Daha sonra bunu sıkılaştıracağız. Sona geldiğimizde bakın burayı ben şu şekilde yaptım. Zaten bir de kenar yapacağız arkadaşlar şimdi. Şuradan çıkartıyorum şu şekilde. Ve şu beyaz yerleri yani krem yerleri bakın içeriye doğru olması için hemen buradan giriş yaptım. Bir de alttan giriş yapıyorum. Şu şekilde artık sıkılaştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu ipimizi de şu şekilde aşağıya alalım. Ve diğer tarafını da o baştaki yere şu şekilde dikiyorum. Ve şimdi alttan yine şöyle çevirip buradan kenardan bakın zaten bu boşluğa geliyor.
ekleme işini de bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi kenar kısmını arkadaşlarım şöyle dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben biraz daha kalın olsun ve ortadaki yani bu renklere uygun olsun diye bu ipimi ikisini birleştirdim. Yani her iki ipi de kullandım burada. Şöyle şuradan anlatayım ya da boşluktan anlatayım, daha rahat olur. Öncelikle şu şekilde aldım. Şimdi bir tane zincir çekip bu kenarda bir tane ilerledim. Şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir, bir tane ilerledim. Sonra köşeye geldiğimizde yine aynı şekilde bir zincirle bu şekilde yer yaptım. Bir tane daha. Sonra devam ediyorum. Bu kenarı da yine bir zincir, bir tane atlayarak arada bir delik bu şekilde ilerledim. Sonra ise yani bu şekilde devam ettikten sonra ise hemen şu şekilde geri döndüm. Ters sık iğne yaptım. Bu kenarlarını buradan giriş yaparak aldım. Çünkü arada bir tane boşluk bırakmıştım. Diğer kenarlarını ise hemen zincirimizin üzerinden şu şekilde alarak zincirlerimizin ortasından yani alarak tamamladım arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısmını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz böyle yapınca. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Modelimizi tamamladık. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.